2025 yılında Türkiye'de keşfedilen en önemli 5 arkeolojik bulgu. ...2025 yılı toprağın altından, denizin derinliklerinden ve binlerce yıllık taşların arasından insanlık tarihini yeniden yazabilecek keşifler ortaya çıkardı. Bu videoda Türkiye'de yalnızca arkeologları değil, tüm dünyayı heyecanlandıran 2025 yılının en önemli 5 arkeolojik keşfini birlikte inceleyeceğiz. Bazıları binlerce yıllık sorulara cevap verdi. Bazıları ise yeni sorular doğurdu. Datça açıklarındaki Osmanlı batığı. Türkiye'de bugüne kadar kazısı yapılan ilk ve tek 17. yüzyıl Osmanlı batığı olan Kızılan batığı, Datça açıklarında Osmanlı deniz tarihine dair son derece çarpıcı veriler sunmaya devam ediyor. Bu sezon gerçekleştirilen sualtı kazılarında ortaya çıkarılan buluntular, batığın yalnızca bir gemi değil, adeta yüzen bir askeri ve kültürel arşiv olduğunu gözler önüne seriyor. Kazının en dikkat çekici bulgularından biri, geminin dış bordasında bulunan tipik bir Osmanlı hançeri oldu. Kıvrımlı formu ve süslemeli sapıyla öne çıkan bu silah, konservasyon süreci tamamlandığında bezemeleri ve işçiliğiyle çok daha net bir şekilde değerlendirilebilecek. Hançer, geminin askeri kimliğini somutlaştıran, sembolik değeri yüksek bir obje olarak öne çıkıyor. Ancak batık yalnızca tekil bir silah buluntusuyla sınırlı değil. Paketlenmiş halde 36'dan fazla Osmanlı tüfeği, 50'den fazla humbara yani el bombası, tabancalar, kılıçlar ve binlerce mermi gün yüzüne çıkarıldı. Bu yoğun mühimmat varlığı geminin aktif bir askeri görevde olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Askeri donanımının yanı sıra gemide günlük yaşama ve lükse dair çok sayıda eşyada bulunuyor. Bakır mutfak kapları, ibrikler, kazanlar, tahta kaşıklar, şimşir taraklar ve deri mataralar. Mürettebatın gündelik yaşamına ışık verken 135 adet tophane yapımı pipo lülesi, 2 adet santraç takımı ve bambu paketler içinde taşınan Çin porselenleri gemide sosyal hayatın ve ticari ilişkilerin de önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Araştırmacılara göre gemi 17. yüzyılda bir çatışma sırasında vuruldu. Ardından kıyıya doğru sürüklendi. Karaya oturan gemi sancak bordasına yatarken yanarak battı. Yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde olan Kızılan batığı, askeri mühimmatla birlikte lüks ve gündelik kullanım eşyalarını taşıyan karma bir kargoya sahipti. Kızılan Osmanlı batığı yalnızca bir deniz kazasının kalıntısı değil, Osmanlı'nın askeri gücünü, ticaret ağlarını ve deniz üzerindeki yaşamını aynı anda anlatan, suyun altında korunmuş, eşsiz bir tarih sahnesi olarak karşımızda duruyor. Hermes heykeli. Antalya'daki Aspendos antik kentinde yürütülen kazılar Roma dünyasının güçlü sembollerinden birini gün yüzüne çıkardı. Antik kentin Tiyatro Caddesi'nin doğusunda anıtsal bir çeşmenin yıkıntıları arasında yapılan çalışmalarda Roma İmparatorluk dönemine ait etkileyici bir Hermes heykeli keşfedildi. Buluntu yalnızca Hermes'le sınırlı değil, aynı alanda Afrodit ve Eros'a ait baş heykelleri, ayrıca Artemis ve Nemesis'e ait heykel parçaları da ortaya çıkarıldı. Bu durum çeşmenin yalnızca mimari bir unsur değil, aynı zamanda güçlü bir mitolojik ve sembolik odak noktası olduğunu düşündürüyor. Ortaya çıkarılan Hermes heykeli, tanrılar aleminin en hızlısı ve Zeus'un habercisi olarak bilinen figürü son derece detaylı bir biçimde betimliyor. Sağ elinde ticaret ve bereketi simgeleyen bir para kesesi, sol elinde ise omuzundan aşağı doğru dökülen pelerini bulunuyor. Hermes'in elindeki Kerikon asası, onun habercilik ve diplomasi görevini açıkça vurgularken, sol ayağının yanında yer alan ve başı Hermes'e dönük olan koç figürü, tanrının sürüler ve çobanlarla olan ilişkisini sembolize ediyor. Kazı sırasında birçok parçaya ayrılmış halde bulunan heykel, titiz bir restorasyon sürecinin ardından yeniden birleştirildi. Paydesiyle birlikte toplam yüksekliği 1 metre 65 santimetreye ulaşan eser, stilistik özelliklerine bakıldığında milattan sonra 2. yüzyıl sonları ile 3. yüzyıl başlarına, yani Roma İmparatorluk dönemine tarihli. Antik Yunan mitolojisinde Hermes, yolların, ticaretin, konukseverliğin ve diplomasinin tanrısı olarak kabul edilir. Aynı zamanda tüccarların, sürülerin ve çobanların koruyucusu olan bu figür, Aspendos'ta bulunmasıyla kentin ekonomik ve kültürel canlılığına dair önemli ipuçları sunuyor. Bu heykel yalnızca bir sanat eseri değil, Roma dünyasında mitoloji, ekonomi ve gündelik yaşamın nasıl iç içe geçtiğini gösteren sessiz ama güçlü bir tanık olarak karşımızda duruyor. Karahantepe'de bilinen en eski 3 boyutlu hikaye. Karahantepe'de bu yıl ortaya çıkarılan bir buluntu, araştırmacılara göre bilinen en eski 3 boyutlu anlatılardan biri olabilir. Özenle gömülerek terk edilmiş bir yapının içinde dip kısmı olmayan taş bir kasenin içine yerleştirilmiş bir düzenleme bulundu. Bu düzenlemede bir taş tabak, bir taş levha, yaban domuzu, akbaba ve tilkiyi betimleyen minyatür taş figürler yer alıyordu. Asıl çarpıcı detay ise her bir hayvan figürünün başı ayrı ayrı taş halkaların içine yerleştirilmişti. Bu bilinçli yerleştirme rastgele yapılmış bir yığından çok uzak.
Araştırmacılara göre bu kompozisyon farklı hayvanların aynı kaderi paylaştığını ya da aynı olaya tanıklık ettiğini anlatan sembolik bir sahne olabilir. Yani burada sadece figürler yok, bir hikaye var. Bu anlatı yapının gömülerek terk edilme süreciyle bağlantılı ritüel bir düzenleme olduğu düşünülüyor. Başka bir deyişle Karahantepe insanı bir yapıyı kapatırken onu boş bırakmıyor. Anlam yüklü bir anlatıyla mühürlüyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Erken Neolitik topluluklar için mekanlar da tıpkı insanlar gibi doğar, yaşar ve ritüelle uğurlanır. Karahantepe'de bulunan bu anlatı sahnesi insanlığın yalnızca taş yontmayı değil, anlatmayı, simgelemeyi ve hatırlamayı da çok erken bir dönemde başardığını gösteriyor. Belki de yazıdan binlerce yıl önce insanlar hikayelerini taşla anlatıyordu. Troya'da 4500 yıllık nadir bir halkalı broş. UNESCO Dünya Mirası listesine yer alan Troya'da sürdürülen kazılarda bilim insanlarının son 100 yılın en çarpıcı buluntularından biri olarak nitelendirdiği eserler ortaya çıkarıldı. Bunların başında yaklaşık 4500 yıllık erken Tunç çağına tarihlenen altın yüzük biçimli bir broş geliyor. Buna ek olarak nadir bir yeşim taşı ve bronz bir iğne de aynı bağlamda ele geçirildi. Bu buluntular sadece estetik açıdan değil, Truva'nın tarihsel konum açısından da olağanüstü bir öneme sahip. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunan bu eserleri Anadolu arkeolojisinin son 100 yıldaki en önemli keşiflerinden biri olarak tanımladı. Ve bu ifade abartıdan çok bilimsel bir gerçeğe işaret ediyor. Keşfin yıldızı şüphesiz ki o altın broş. Halka şeklindeki bu broş, antik dünyada yalnızca bir giysi aksesuarı değildi. Aynı zamanda güç, statü ve prestij göstergesiydi. Tipolojik incelemeler bu parçanın türünün en iyi korunmuş örneği olduğunu ve dünyada yalnızca iki benzerinin bilindiğini ortaya koyuyor. Yani Truva'da bulunan bu broş, dünya çapında bilinen 3. örnek. Binlerce yıl boyunca bozulmadan günümüze ulaşması, onu erken Tunç çağının en nadir hazineleri arasına yerleştiriyor. Ama asıl çarpıcı olan şu, bu altın broş, Truva'nın tarihsel katmanları içinde uzun süredir tartışmalı olan Truva 2 tabakasında bulundu. Bilim insanları yıllardır şu soruya cevap arıyordu. Truva 2 evresi M.Ö. 2300-2200'den başladı yoksa daha erken? İşte bu broş bu tartışmayı bitirdi. Buluntu Truva 2 evresini net biçimde M.Ö. 2500 civarına tarihlendiriyor. Yani Truva'nın Tunç çağı kronolojisinde artık sabit bir referans noktası var. Bu arkeoloji için sessiz ama dev bir devrim. Sayburç'ta ağzı dikili heykel. Şanlıurfa'daki Taştepeler projesi kapsamında Sayburç yerleşiminde ortaya çıkarılan bu heykel, bugün arkeoloji dünyasında ölüm, tabu ve ritüel kavramlarını yeniden tartışmaya açıyor. Bu heykel yaklaşık M.Ö. 8600-8300 yıllarına tarihleniyor. Yani çanak çömleğin bile henüz icat edilmediği çanak çömleksiz Neolitik dönem. Heykel, Taştepeler kazılarının 5. yılı kapsamında Karahantepe'de düzenlenen toplantıda kamuoyuna tanıtıldı ve daha ilk andan itibaren büyük bir yankı uyandırdı. Çünkü bu bildiğimiz insan betimlemelerinden çok farklı. Heykele yakından baktığımızda bazı detaylar hemen göze çarpıyor. Kaburgalar ve köprücük kemikleri özellikle vurgulanmış. Baş, gövdeye oranla alışılmadık derecede büyük. Yüzde ise ağızda, dudaklarında ve alında dikişi andıran izler var. Kafanın üst kısmında taç gibi dolanan bir seviye farkı dikkat çekiyor. Bu detaylar heykelin canlı bir insanı değil, bilinçli olarak ölü bir bedeni temsil ettiğini düşündürüyor. Sayburç Kazı Başkanı bu figürün bir ölüm bireyini çağrıştırdığını özellikle vurguluyor. Kazılarda elde edilen verilere göre Sayburç'ta ölüler rastgele gömülmüyor. Aksine evlerin içine açılan nişlere özel ritüeller eşliğinde yerleştiriliyor. Heykelin yüzündeki izler ölümden sonra uygulanan bazı işlemleri akla getiriyor. Kafatası soyma, yüzün kurutulması ya da sembolik olarak ağzın dikilmesi. Antropolojik örneklere baktığımızda bu tür uygulamaların yaşayanlara değil, ölülere özgü olduğunu biliyoruz. Bu da bizi güçlü bir ihtimali gösteriyor. Heykel bir tabuyu temsil ediyor olabilir. Daha da ilginci şu, bugüne kadar benzer Neolitik heykellerde görülen bazı dikey çizgiler genellikle diş olarak yorumlanıyordu. Ancak Sayburç buluntusu bu çizgilerin bir kısmının aslında dikiş izi olabileceğini düşündürüyor. Yani belki de biz binlerce yıldır erken insanın sembolik dilini yanlış okuyorduk. Sayburç bölgedeki en eski yerleşimlerden biri. Yaklaşık M.Ö. 10.600'lere kadar giden bir geçmişi var. En çarpıcı noktalarından biri ise yaklaşık 1500 yıl boyunca aynı kültürel özelliklerin neredeyse hiç değişmeden devam etmesi. Sayburç kurulduğunda Göbeklitepe ve Karahantepe'de yaşam vardı. Bu da Taştepeler bölgesinin ortak bir inanç sistemi ve ritüel dünyası paylaştığını açıkça gösteriyor. Ağzı dikili bu heykel sadece bir taş parçası değil. O erken insanın ölüme nasıl baktığını
bedeni nasıl algıladığını ve hangi davranışları tabu olarak gördüğünü anlatan sessiz bir tanım. Belki de bu heykel bize şunu söylüyor. İnsan yerleşik hayata geçmeden önce bile ölümle yaşam arasındaki sınırı çoktan anlamıştı. 2025 yılında ortaya çıkarılan bu bulgular bize yalnızca geçmişte ne olduğunu anlatmıyor. Aynı zamanda insanın korkularını, inançlarını, gücünü ve hayatta kalma çabasını gösteriyor. Arkeoloji bazen toprağın altından değil, insanın kendisinden bir şey çıkarır. Ve bu hikaye Anadolu topraklarında hala devam ediyor.